Merhabalar. Evet, bu sene Alize İplik Kartelamızda yerini alan yeni ipliğimiz Alize Pufi ile battaniye çalışmalarımıza devam ediyoruz. Farklı teknikleri sizlerle paylaşacağız, çalışacağız. Evet, Pufi, Alize'nin sizler için tasarlamış olduğu tescili, bütün hakları kendisine ait bir iplik. Gerçekten iplik tasarımı anlamında, el örgüsü ipliği anlamında çok heyecan verici bir iplik. Böyle bütün ilmekleri sizler için hazırlanmış bir iplik. Gerçekten el örgüsü ipliğinde bir devrim niteliğinde. Evet, artık düşünsenize anne ve anne adayları hiç el örgüsü bilmese bile bebeklerine böyle bebek battaniyeleri yapabilecek. Biz bu ipliği ilk etapta bebek battaniyelerine çok yakıştırdık. Renklenmelerimizi ona göre hazırladık. Fakat daha sonra ileride İnşallah farklı çalışmalarla da sizlerle birlikte olacağız. Şimdi evet, bütün ilmekleri Alize sizler için hazırladı dedik. Bunu örebilmek için bizim şiş, tığ veya herhangi bir aparata ihtiyacımız yok. Sadece parmaklarımızla öreceğiz. O yüzden çok heyecanlı bir iplik diyorum. Evet, biz battaniyemizi yapabilmek için 5 adet Alize Pufi ipliğinden kullandık. Şöyle 5 tane 5 yumak Pufi ipliği alacağız. Bu iplikler hem düz renklerde yapıldı, hazırlandı sizler için, böyle düz renkleri var. Hem de böyle üzerinde renkli süslerin olduğu, kendiliğinden üzerinde renkli süs dizaynının bulunduğu başka yumakları var. Bir de bu çeşidi var. Yine bunun farklı renklenmelerini de bulabileceksiniz, erkek, kız renklerini. Yine iki kız ve erkeğe de kullanılan unisex renkleri de var. Burada battaniyemizi ördüğümüzde bu süsler içerisinde değişik şekilde dağılıyor. Biz burada nasıl teknik kullanırsak öyle desenler çıkarabiliyoruz. Evet, şimdi 5 yumak kullandık dedik bu battaniye için. Bu battaniye pirinç örgü. Şimdi pirinç örgü hepimizin bildiği el örgüsünde ipliği bir öne bir arkaya alarak yaptığımız örgü. Fakat mantık aynı, elimizde sadece şiş yok. O kadar. Şimdi tabii süslerimiz var. Bu süslerimiz böyle iplik öne ve arkaya atıldığında fark yaratacak. Biz battaniyemizi yapabilmek için 50 tane ilmek sayacağız. 50 ilmek sayıp 51. ilmekle örmeye başlayacağız. Ben burada kısa dönüşler yapabilmek için daha kısa, az sayıda ilmekle başlayacağım. 2, 4, 6, 8, 10. Şöyle 10 ilmekle çalışmamıza başlayalım. Şimdi battaniyemize başladık kabul ediyoruz. 51. ilmeği alıyorsunuz. 51. ilmeği arkadan öne geçirerek 50. ilmeğin içinden 51. ilmeği alıyoruz. 50. ilmeğin içerisinden arkadan öne geçirerek ilmeği yukarı çekiyoruz. Sıradaki ilmeği alıyoruz. Böyle ipten gelen sıradaki ilmeği. Bu benim şişte attığım ilmek olarak düşünün. İkinci ilmeği alıyoruz. Öne atıyoruz ipimizi. Önden arkaya geçiriyoruz sıradaki ilmekten. İpliğimizi arkaya atıyoruz. Sıradaki ilmeği arkadan öne geçiriyoruz. Yine öne alıyoruz. Önden arkaya geçiriyoruz. Arkaya atıyoruz. Arkadan öne geçiriyoruz. İpliğimizi bir öne, bir arkaya alarak böyle sıradaki ilmeklerin içerisinden geçirerek ilk sıramızı tamamlamaya çalışıyoruz. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şey gelen iplikteki ilmekleri atlamamak. Yani bunun bir tanesini örmeyip buna geçmemek. Bu önemli. Tek tek, o yüzden çok dikkatli bir şekilde çalışırsak aradaki ilmekleri atlamayız. Atlarsanız geriye çekerek ilmekleri tekrar yapmak zorunda kalırsınız. Şimdi sıramızı tamamladık. Burada bir fark var. El örgüsünde örgüyü çevirirken burada çevirmiyoruz. Sadece sağdan sola, soldan sola, sağa geliyoruz. Evet, sıradaki ilmeğimizi alıyoruz. Bakıyoruz. Ters örgü, düz örgü. Şimdi ters örgünün üzerine düz örgü çalışacağız. Düz örgü yapabilmek için ilmeğimizi arkadan öne veriyoruz.
Ters örgü yapabilmek için şimdi düz örgünün üzerine ters çalışacağız. İlmeğimizi öne alıyoruz, önden arkaya veriyoruz, ters örgü oluyor. Yani süs önde kalıyor. Arkaya atarak arkadan öne geçiriyoruz ilmeğimizi, düz örgü oluyor. Tekrar ipliğimizi öne alıyoruz, önden arkaya geçiriyoruz. İpliğimizi arkaya atıyoruz, arkadan öne geçiriyoruz. Bu şekilde iplik bir öne, önden arkaya, bir arkaya atılıp arkadan öne geçiriliyor. Sonra hep bunların üzerine, tersin üzerine düz çalışma, düzün üzerine ters çalışma ile devam ediyoruz. Biraz ilerleyelim. Bu şekilde ters, düz, şimdi öne aldık, ters. Bitti sıramız. Ters örgüyle bitirdik. Şimdi düz örgüyle başlayacağız. Tersin üzerine düz demiştik. İpliğimizi arkadan öne geçireceğiz, düz olacak. Öne alarak önden arkaya geçireceğiz, ters olacak. Bu şekilde devam ediyoruz. Diyelim ki şimdi ipliğimiz bitti. Şimdi bu normal bir iplik olmadığı için tabii bunu da sizlere göstermemiz gerekiyor. Şöyle ipliğimiz bitti diyelim. Burada ipliğimiz bitti. Ne yapacağız? Hemen bu son ilmeği açacağız. Son ilmeği açacağız. Burada şunu da söylemek istiyorum. İlk başlarken eğer böyle sıfır noktasındaysa ilk ilmek, bunu açarak çalışmakta fayda var. Açalım ilk ilmeği, sonra başlayalım. Evet, hemen sıradaki ipliğimizi aldık diyelim, ikinci yumağımızı. Onun da ilk ilmeğini açıyoruz. Böyle bilinen bağlama yöntemi ile yaklaştırarak bağlıyoruz. Bu çok önemli. Yaklaştırmalıyız. Çok yaklaştırmalıyız. Yani bu aradaki ilmeklerin aralığı kadar yaklaştırmalıyız ki ipliğin dizaynını bozmayalım. İpliğin dizaynının aralığı çok önemli. Yoksa çalışmamız düzgün olmaz. 2 kere böyle bağlıyoruz. Sonra bunu kesebilirsiniz, içte yürütebilirsiniz. Hiçbir şekilde açılmayacaktır. Evet, örmeye devam ediyoruz. Yine aynı şekilde örmeye devam ediyoruz. Böyle gelen ilmeklerle bağlantıyı yaptıktan sonra devam ediyoruz. Burada eğer arayı tam yaklaştırmazsak açık kalır. Görünüm bozulur. Şimdi sizlere kapanışı gösterelim. Battaniyemizi ördük. Bitti. Nasıl kapatacağız? Burada yine aynı el örgüsü mantığındaki gibi el örgüsündeki gibi örerken de kapatabiliriz. Aklınıza şu gelebilir, ilmekler aşağıya kaymaz mı? Birbirinden ayrılmaz mı? Kendini bırakmaz mı? Böyle bir şey söz konusu değil. Çünkü bu ipliğin yapısı buna müsaade etmiyor. Bütün ilmekler böyle rahatlıkla battaniye bitene kadar hiç kaymadan örülebiliyor. Şimdi kesebilmek için ilk ilmeğimizi alıp ikinci ilmeğimizin üzerinden geçirip ikinci ilmeğimizi yukarı çekiyoruz. Sıradaki ilmeğin üzerinden geçirip yukarı çekiyoruz. Yine yandaki ilmeğin üzerinden geçirip yukarı çekiyoruz. Bu şekilde el örgüsü mantığındaki gibi ilmeklerimizi kapatıyoruz. Evet. Böyle pek çok tekniği biz bu iplikle çalışabiliriz. Bu süsleri çok farklı şekillerde dizayn edebiliriz. Farklı şekillerde gelebilir. Evet, son ilmeği kapatıyoruz. Böyle ipimizi içinden geçirerek çekiyoruz ve gizliyoruz. Kenarda gizliyoruz. Evet, bu şekilde battaniyemizi bitiriyoruz. Şimdi istersek battaniyemizin etrafından yine devam edebiliriz. Buradaki bu görünümün aynısını etrafına da yapabiliriz. O zaman yine ipliğimizi devam edeceğiz. Bir tane tek, 2 tane çift, 2 tane tek, bir çift, 2 tane tek, bir çift, 2 yanda ilmek çıkaracağız.
Altta yine birer tane ilmek çıkararak bütün kenarında aynı şekilde bu kapanma hareketiyle kapatarak battaniyemizin bütün etrafını dönebiliriz. Şöyle gösterelim. Hepsi, bütün etrafı aynı görünümde olabilir. Evet, Alize Pufi ipliğimizle farklı teknik tasarımları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Diğer videolarımızda da izleyebileceksiniz. Sizlere Pufi ipliğimizle keyifli örgüler diliyorum. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.